Biz geldik. Biz geldik. İpek geldik. Sesim nasıl Yani geliyor mu? Tarçın niye kıskanıyor bu kadar beni onu anlamadım. Gözü değdi, ekranlar karardı bir an. Vallahi. Gitmek, Tarçın. gitmek istedi. Evet, bu Gitmek arada istedi. yayına lütfen beğeni yapalım ki eski takipçilerimiz ve izleyicilerimiz de yayına iştirak etsinler. Lütfen katılım için beğeni yapalım. Tekrar söylüyorum. Beğeni yapalım. Ses iyi mi bu sefer? Çok güzel, çok net geliyor. Çok net. Ses çok net geliyor. Takipçilerin gelmesini bekleyelim. Takipçi arkadaşlar O gelirler. Paylaşırsak yayını gelir. Caner gene yok galiba. Nerede bu Caner? gelir. Birazdan gelir. Moderatör Geldiler, arkadaşlar. geliyor, yavaş yavaş geliyorlar. Hoş geldin Gülşah'cığım, hoş geldin. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, ses gayet güzel diyorlar. Evet, şu anda güzel, ses Peki güzel. arkadaşlar, Tamam. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Poyraz Yosmaoğlu konusunda en net bilgileri bizden alacaksınız. Bu yayında her şeyi konuşacağız. Gizli hiçbir şey kalmayacak. İpek Canbulat da araştırdı ve zaten dün akşam havalimanında yaşananlar kimin neyi gizlemek istediğini de ortaya koydu arkadaşlar. Yani Afra Saraçoğlu gerçekleri bilinmesini istemedi kendisiyle ilgili. Halbuki arkadaşlar şöyle diyebilirdi. Gazeteciler soru soruyorlar ya, o kulakla, o telefonla konuşuyormuş gibi yapmasına falan hiç gerek yoktu. O tiyatroya hiç gerek yoktu. Biliyordu zaten muhabirlerin orada onu beklediğini. Onun için bu tiyatroyu yapmaya karar verdi. Daha geniş konuşacağız ilerleyen dakikalarda. Şunu yapabilirdi Afra Saraçoğlu. Soracaklar ya kendisine, sordular da zaten. Poyraz Yosmaoğlu'yla birlikte miydiniz İspanya'da diye. Ondan sonra ben konuşmak istemiyorum. Hiçbir soruya cevap vermek istemiyorum. Lütfen beni rahat bırakın dediği zaman orada iş biterdi. Bu sefer Afra Saraçoğlu haklı. Soru sormaya devam etmek isteyen muhabirler haksız duruma düşerdi. Anlatabiliyor muyum? Neyse, bu konuyu konuşacağız. İpek, sen söylemek istediğini kısaca şimdi söyle. Daha sonra daha geniş konuşacağız ama Şimdi senden ben de alttan şu anda bana takipçileriniz sizin alttan yazıyorlar. Diyorlar ki İpek Hanım siz demiştiniz ki gözlerimle görmezsem inanmam. Şimdi söyleyin diyorlar bana. Evet, bu arada hoş geldiniz. Tabii ki saygım sonsuz hepinize. Tabii ki eleştirirken de böyle ne bileyim daha böyle güzel ve seviyeli şekilde eleştirirseniz daha çok sevinirim. Onu da söylemek istiyorum. Bir defa ben gözümle evet görmediğim hiçbir şeye inanmam. Ama tabii ki duyumlar eğer bir magazinden değil 10 tane magazin programından yahut 10 tane magazin sitesinden görülürse ve bu böyle gerçekten kanıtlarla belgelerle olursa ben o konuyla ilgili olarak gene aşk ilişkisi var mı diye bu sefer araştırırım. Evet, ona da inanmıyordum. Yapay zeka diyordum ama maalesef uçakta yan yana oturdukları ve aynı zamanda uçaktaki hostesin resim çekip birine gönderdiği, yine bir tanıdığın resim çekip paylaştığı bu mevcut ama tabii ki ben gene de ne diyorum biliyor musunuz? İlla da bir ilişki vardır diyemem. Yani bunlar uçakta beraberlerdi döndü. Ben hadi ilişkiyle hadi canım sen de yani. Hadi canım diyemem sen. yani. Hadi Diyemem canım Bilal sen. abi. Kardeş onlar da. Diyemem. Kardeşimi arıyorum. Ne Poyraz. alaka Bilal abi? Ben de bir erkek Ya hadi arkadaşımla Allah aşkına. Brezilya'ya gitmiştim yıllar Ya önce. hadi evvel ya. Pardon, devam et. Neyse, bakma sen. Arkadaşı ben kendi fikrimi söylüyorum. Bakın Evet. arkadaşı olabilir. Arkadaşça gidebilir. Ya da yeni bir başlangıçmış gibi birisi yönlendirip kanalize edebilir. Yahut bir şey var olayın içerisinde çözemedim. Ben sadece buna inanmıyordum. Yani gerçekten birlikte gittiklerine inanmıyordum. O resimlere inanmıyordum. Yapay zekadır diyordum. Evet, doğru değilmiş. Değilmiş, evet. Peki. Ben hiç düşünemedim. Peki. Böyle bir şeyi düşünemiyorum, hala düşünmüyorum Afra ile alakalı. Buyurun, dinliyorum. Peki, Afra Saraçoğlu uçaktan indi. İşte o gazetecilerin olduğu bölümden valizini aldıktan sonraki gazeteci arkadaşlarının önünden yürürken arabasına kadar aşağı yukarı işte 5 dakika, 10 dakika her neyse hep telefonla konuşuyor numarası yaptı. Ne zamana kadar? Şoförü kapıyı açıp da koltukta Nagi'yi görünce telefonu falan unuttu. Telefonla konuşan kız birdenbire "Aa!" diye Nagi diye çığlık. Telefondaki insan, peki yani hani telefonla konuşuyordun? Telefondaki insan varken, orada birisi varken konuştun. Nagi diye çığlık atar mı insan? Duyduk çığlığını.
duyduk. Dikkatli izleyin videoyu. Yani tam bir tiyatro. O tiyatroya bizi dahil edemezsin Afra Saraçoğlu. Seni benden çok seven gazeteci, televizyoncu, yayıncı yoktur. Ama ben de dobra bir insanım. Her şeyi anlatmak durumundayım burada. Gazetecilere niye telefonla konuşuyor numarasına devam ettin? Her şeye rağmen sürekli olarak arkadaşlar konuşuyorum. Arkadaşlar telefondayım. Lütfen saygılı olun. Arkadaşlar telefondayım. Yani bunun tiyatrosunu da yapın. Nasıl Serenay Sarıkaya'nın kafasını tutuyor, Mert Demir tiyatrosunu yapıyorsunuz, o dansın. Bunu da yapın. Arkadaşlar telefondayım arkadaşlar. Arkadaşlar telefondayım. Telefondayım arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar saygılı olun. Yani komik. Komik ötesi. Hoş Hakikaten geldin. gerçekten komik ötesi. Peki bu konuyu konuşacağız biraz sonra. Ama yani yeni trend de o biliyorsun. Herhangi bir gerçekten medyadan birisi geldiği zaman magazinden işte ne bileyim bir muhabir geldiğinde ya sadece bunu ilk yapan Afra değil ki. Çoğu insan yapıyor bunu. Evet kulaklıktayım, bak telefondayım, annemle konuşuyorum. Önemli bir görüşmem var deyip konuşmayı geçiştirme aslında bu. Onu söylemek istiyorum. Afra ile ilgili konuşuyoruz burada. Başkası bizi Tamam ilgilendirmiyor. konuşabiliriz. Afra ile Her ilgili tatile konuşuyoruz. giden, her uçakta yan yana oturan, her resmi olan sevgili ise o zaman benim de adımı ay içinde 4 kere çıkarsınlar. Ben de Kıbrıs'a arkadaşımla gidiyorum yani erkek Ama bir arkadaşlarımla. dakika şimdi her Hep uçakta birlikte. giden filan diyorsun da İspanya'ya beraber gittiler. Ece anlattı zaten havalimanında gördüğünü. Tamam. İspanya'dan Görebilir. görüntüleri geldi, fotoğrafları geldi. Hem arkadan çekilmiş fotoğraflar geldi hem aynı masada yemek yedikleri ertesi gün. Yani bir beraberlik, bir arkadaşlık İspanya süresince, tatil süresince de devam etmiş. Yolda, uçakta beraber geldiler. Daha ne istiyorsun yani? Nasıl inanırsın? Neye Yani inanırsın? ben nasıl Neye inanırsın? inanırım biliyor musun? Neye Böyle inanırsın? sarmaş dolaş dudak dudağa el ele bir şey göreyim o zaman inanacağım. O Yeşilçam, zaman bana bunu ispat et ve sana da Yeşilçam, gerçekten çok pahalı bir Yeşilçam, saat alacağım hediye. Bana Yeşilçam bunu filmi, ispat et. Tamam mı? Yeşilçam filmi istiyorsun sen. Dudakta Edison'la Türkan Şoray gibi. Nedenmiş? Yeşilçam, Evet doğru. Göreyim, peki. el ele göreyim, sarmaş dolaş göreyim, dudak dudağa, yanak yana. Böyle bir aşk şeyi göreyim, enerjisi göreyim orada, hissedeyim. O zaman inanırım. Arkadaşlar Bana bunu telefondayım, ispatla kusura gelin. bakmayın. Resimlerle olmaz. Arkadaşlar telefondayım İpek, kusura bakma. Çok önemli bir görüşme yapıyorum arkadaşlar. Ve, ve karşı tarafa da çok üzüldüm diyor. Videoların sonuna doğru da burası çok enteresan. Bu videonun sonuna doğru da Mert'le ilgili bir soru soruyor oradaki muhabir arkadaşım. Çok iyi niyetli muhabirler. Ya muhabirlere ben kızıyordum ama dün onlara öyle sempati duydum ki oradaki Afra Saraçoğlu'na soru yetiştirmeye çalışan ve büyük bir ümitle, umutla o sordukları çoğu yarım kalan sorularına cevap bekleyen muhabir arkadaşlar adına o kadar kahroldum, o kadar üzüldüm ki onların o haline. İyi niyetle, temiz bir şekilde ve Afra'nın tiyatro yaptığını falan hiç farkında değiller biliyor musunuz? Zannediyorlar ki Afra Saraçoğlu gerçekten karşısında birisiyle çok önemli bir konuşma yapıyor. İyi niyetle rahatsız ediyorlar, çekiliyorlar. Afra ters tepki verdiği zaman da böyle yani çocuklar titrek bir şekilde sanki yani rahatsız ettik, eyvah yanlış yaptık falan gibi böyle geri hissediyorsun sorularda, konuşmalarda onu. Mert'le ilgili bir soru soruyorlar. Diyor ki muhabir İbrahim Savun'a selam olsun. Mert Bey geçen gün yakınıyordu. Oyunculuk bazen sırtında yük oluyor diye. Sizin böyle hissettiğiniz durumlar oluyor mu diye. Afra Saraçoğlu da anlıyorum tabii üzücü olmuş diyor. Şimdi burada herkes seyirciler zannetmiş ki bana diyorlar ki bir tek Mert'le ilgili soruya cevap verdi yorumlarda benim sayfamda. Ya Allah aşkına arkadaşlar ne kadar iyi niyetlisiniz. Afra o sırada telefonla konuştuğu kişiye güya tiyatro gereği cümle yetiştiriyor, cümle kuruyor. Anlıyorum dediği karşısındaki insana diyor, telefonda konuştuğu insana. Tabii üzücü olmuş diye karşısındaki insana söylüyor. Mert'le ilgili soru falan umrunda değil. Cevap verir mi hiç Mert'le ilgili bir soruya, herhangi bir soruya? Yani tam bir tiyatro sahnelendi. Hayır kim yaptırdı bu Çok tiyatro iyi bir sahnesini? oyuncu, çok iyi bir oyuncu olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. Çok Ya çok iyi bir Bilal abi oyuncu. ne olursun yapma Süper. etme Bak ya sana gözünü başka bir şey seveyim. daha söyleyeceğim. Sana başka bir şey daha söyleyeceğim. Seyircilerimiz içinde Afra Saraçoğlu'nu çok yakından takip eden insanlar var. Hatırlayacaklardır. Bundan 2 sene, 2,5 sene önce muhabirlerden biri Antalya'dan dönerken kış günüydü. Afra Saraçoğlu'nu gece havalimanında karşıladı ve Mert'le ilgili
sorular soracak ona. Karşılanacağını, Antalya'ya bir tanıtım için gitmişti. Bir tanıtım reklam filmi için gitmişti. Karşılanacağını, soru sorulacağını biliyor, karşılanacağını. Akif'ti karşılayan, şimdi hatırladım. Soru sorulacağını biliyor. Yüz mimiklerinden, Mert Ramazan Demir'le aşk yaşadıkları mimiklerinden, yüzünden belli olmasın diye yüzüne virüs maskesi taktı, indi uçaktan, biliyor musun? Muhabirin karşısına maskeyle çıktı. Böyle yüzünü göremiyorsun. Maskenin altından konuşuyor. Genel konuşuyor. Halbuki maske olmasa genel cevaplardan dahi anlayabilirdik. Mert'le ilişkisi var mı yok mu, yüzünden neyi gizlediğini anlayabilirdik. O maskeyle indi. Afra Saraçoğlu bunu ilk kez yapmıyor, yani anlıyor musun? Anladın mı? Bakacağız, göreceğiz diyorum sana. Bakacağız, göreceğiz. Yani Evet. bakacağız, göreceğiz. Bu konuyu Ben böyle bir aşkla ilgili bir video, bir resim görülmedikten sonra televizyonda, öyle resimlerde, gazetelerde, Instagram'da falan değil. Ben gerçekten göreceğim. neyi Ben göreceksin? gerçekten göreceğim. Neyi Ben göreceksin? gerçekten. Yo Osman Bey, neden dönüş yapayım? Yazmışsınız. Ben bir dönüş yapmadım. Hiçbir dönüş yapmadım. Ben inanmıyorum ki. Ben inanmıyorum. O resmi görmüşler, tamam. İnerken görmüşler, resimleri çekmişler. Saygı duyuyorum ama ben inanmıyorum. Ya insan arkadaşı olabilir, gidebilir. Bana bunun o şeyini göstersinler. El ele, sarmaş dolaş, dudak dudağa bir şeyi lazım bana. Yani Peki, bir enerji dakika. lazım. Bir dakika. Dün akşam Afra Saraçoğlu'nun havalimanında tiyatro yapıp yapmadığı konusunda evet ya da hayır. Tiyatro muydu yaptığı, yoksa gerçekten telefonla görüşüyor muydu karşısında? Sen çok Hayır, açık, çok görüşmüyordu uyanık bir diyorum insan. ya, şu anda yeni moda bu. Bir dakika, bir Görüşmüyordu dakika. Hayır, telefon. hayır. Lafı uzatmadan. Afra Saraçoğlu tiyatro yaptı. Evet ya da hayır. İkisinden birine bir cevap verir misin? Evet mi, Evet, hayır? veririm, evet. O konuda tiyatro yaptı. Konuşmuyordu kimseyle. Çünkü cevap vermek istemedi. Cevap vermek istemedi. Niye versin kız? Ben de Peki olsam o niye tiyatroyu niye ben de niye yapardım. niye Afra Saraçoğlu kendini bu duruma düşürdü? Neden? Şimdi bak, orada muhabirler çekecekleri videoları, Afra'dan aldıkları bilgileri evlerine götürüp turşu kurmayacaklar kavanozların içinde. Ne yapacaklar? Yayınlayacaklar. Ya bir kurumda, televizyonda çalışıyorlarsa, gazetede yazıyorlar, çalışıyorlarsa gazetede, ya da kendi hesapları varsa orada kime yayınlayacaklar? Afra Saraçoğlu ile ilgili haber bekleyen milyonlarca hayranını aydınlatacaklar. Halka bilgi vermek için oradalar gazeteciler. Afra bunu bilmiyor mu? Neden halka oynuyor? Neden halka karşı orada samimi değil, açık değil? Gazeteci orada aracı, muhabir arkadaşlar aracı. Halk merak ediyor, halk istiyor. Afra Saraçoğlu yalnız mı, değil mi? Hayatta birisi var mı, yok mu? Şimdi bak, beni izleyenler için de, ya sana ne be kardeşim, özel hayatı, insanlar istedikleri gibi yaşayamayacak mı? Hayır. Hayır. Kanun diyor ki, bu iş mahkemeye bile gitse ünlüler Evet. ünlüler kendilerine şöhreti kazandıran, kendilerini alkışlarıyla zirveye çıkaran, halka karşı daha anlayışlı olmak zorundadır. Gazetecilere karşı daha esnek olmak zorundadır. Normal insanlardan daha farklı davranmak, daha toleranslı, karşılığı daha toleranslı davranmak zorundadır. Anlatabiliyor muyum? Ünlülerle ilgili Yargıtay içtihatları var. Mahkemeye bile verseniz gazeteciyi, özel hayatımla ilgili haber yapıyor diyor, bir yere kadar gazeteci ünlülerle ilgili özel hayatlarını araştırma konusunda gazeteciler haklıdır. Anlatabiliyor muyum? Burada gazeteci halk arası. Ya insanlar, milyonlarca insan merak ediyor. Poyraz Yosmaoğlu ile bir beraberliği, arkadaşlığı var mı yok mu? Buna cevap vereceksin. Yani Mert Ramazan Demir'le ilişkin varmış gibi mi göstermek istiyorsun hala? Onun için mi bu tiyatroyu yapıyorsun? Ya da korkuyor musun, yeni bir ilişkiye başladığımda hayranlarımı kaybederim falan diye? Yani sen psikologsun aynı zamanda. Evet, Psikoloji hayır, eğitimi bununla aldın. alakası yok. Psikoloji eğitimi Hayır, bu aldın. konuda Korkuyor tiyatro musun? yapmıyor Afra. Öyle bir şey yok. Korkuyor Sadece ve mu? sadece Korkuyor bilgi mu? vermek istemiyor. Korkuyor mu sence?
psikoloji olarak Korkmak ayrı bir şey, çekinmek ayrı bir şey Bilal abi. Psikolojide neden korkacak ki? Kimden korkabilir? Hadi ilk başta programın başında dedik ki yapımcı ve yönetmenden ilişkilerini gizliyorlar Mert'le. O yüzden dolayı çıkıp açıklamıyorlar dedik. Ya Şimdi sen madem biliyorsun ki erkek ünlüler yıllarca şarkıcılar hayranlarımı kaybederim diye evlenmiyorlardı bir dönem. Mustafa Sandal, Tarkan, işte Kenan Doğulu sevgilisi bile olsun duyulsun istemiyordu. Hakan Altun bir sürü sevgilisi oluyordu. Her ay bir sevgili değiştiriyordu. Hiçbirini Beyazıt Öztürk. Annem istemiyor, annem izin istemiyor vermiyor. evlenmeni diyordu. Söylemiyordu, evet, Neden? istemiyordu. Neden? Kariyerini kaybederim korkusundan, şöhretimi kaybederim korkusundan. Şimdi Afra Saraçoğlu da birisiyle beraber yani aynı benzer bir korku da olabilir mi? Psikolojik olarak Korkacak bir da. şey yok ki, zaten Mert'ten ayrıldıysa korkacak herhangi bir şey yok, ama ben gene de ne diyorum biliyor musun? Benim 6. hissim şunu söyler. Çünkü Afra gerçekten iyi bir oyuncu ve çok da istikrarlı bir konuda. Eğer Afra bir şeye karar verdiyse o kararın doğrultusunda mutlaka gider. Afra kimseye de hesap vermez. O karakterde de. Bakın demin ne dedim? Soğuk, donuk, öyle cıvıl cıvıl, güleç yüzlü falan değil. Bu son dönemde biraz daha karakteri yani karakteristik özellikleri değişmiş Afra'nın. Kendinden emin. Mutlaka bunun arkasında çok büyük bir proje var. Çok büyük bir imza var. Çok büyük bir gelecek var. O yeşil ışığı onda görebiliyorum. Ama korkmaz, çekinebilir. Nasıl ki Mert'le birlikteyken yapımcıdan, yönetmenden çekinip ilişkiyi ifşa etmiyorsa şu anda da aynı şeyi yapıyor olmalıdır. Ama ben yine de üstüne basa basa illa uçakta görüldü birlikte, gitti birlikte döndü diye bir ilişkisi olduğuna sizler inanabilirsiniz. Saygım var, magazincisiniz. Ben inanmıyorum. Ben inanmıyorum, çünkü bakın yine herkes şimdi, yani burada Afra'yı konuşuyor herkes. Hani Mert nerede? Mert niye konuşulmuyor? Neden Mert konuşulmuyor? Mesela şimdi bana alttan yazıyorlar, diyorlar ki ya İpek Hanım, Mert'i linçlediler bir tarafa. Kimse Mert'i linçlemedi, kimse Mert'i bir tarafa da atmadı. Bu ilişki eğer gerçekten böyle bir aşk serüveni, çok büyük bir aşktı bu, biliyor musunuz? Bitmesi mucize, imkansız. Yani nasıl olabiliyor? Nasıl bu çocukla gidebiliyor Madrid'e? Bu işin içinde ne var? Ya da neden bunlar birlikte gittiler, birlikte döndüler? Bu bir reklam mıydı? Yahut da Mert'i kıskandırmak, aklımda 90 tane tilki dönüp dolaşıyor. Senin bir uzmanla konuşman gerekecek. O noktaya doğru gidiyorsun. Sen kendine yetersin. Sen bu soruların cevabını benim bildiğim İpek Yani bu kendi uzman. kendine verebilir. Kendi kendine verebilir. İpek Canbulat. Bu konuları kendi kendine bu soruların cevabını verebilecek kadar yeteneklisin, uzmansın, bilgilisin, Teşekkür ederim, donanımlısın, sağ ol, ama tecrübelisin. Bak ben şimdi başka bir şey okuyacağım. Bir dakika. Afra çok değişti. Bakın şimdi her şeye Afra'yı ben burada eleştiriyorsam dün akşam cevap vermediği için ve bir oyun kattığı için işin içine eleştiriyorum. Böyle bir şeyde asla müsaade etmem. Afra çok değişti. Tamamen bakın söylemek istemiyorum. Burada tamamen peki ben bunu sansürlüyorum kelimeyi. Yanlış bir insan oldu diyorum. O kelimeyi söylemiyorum. Yanlış diyorum. Yanlış bir insan. Onu böyle tanımıyorduk. Her şey doğru olduğu için bir şey söylemek istemiyor. Buna katılıyorum. Buna katılıyorum. Her şey doğru olduğu için bir şey söylemek istemiyor. O harika insanla birlikte ben bir şey söylemek istemiyorum. Bir şey yazmamayı tercih ederim. Maalesef benim için bir hayal kırıklığı. Nasıl o harika insanla birlikte ben bir şey söylemek istemiyorum, bir şey yazmamayı benim için hayal. Yani Mert Ramazan Demir'le birlikte olmasını tercih ederdi anlamında. Onu çıkarıyorum burada ama her şey doğru dediği için belli mi olur? Belki de bakın geri dön. Yani böyle bir bakın şey mesela varsa bile. magazin sayfalarının hepsi artık Poyraz Yosmoğlu'nun ismini Afra'nın yanında kullanıyor. İkinci sayfanın tweetini okuyorum. Afra Saraçoğlu sevgilisi Poyraz Yosmoğlu ile gittiği İspanya tatilinden döndü. Anlatabiliyor muyum? Yani bu ikinci sayfayı yapan da Gülşen Yüksel isimli son derece tecrübeli gazeteci arkadaşım. Yani bazı şeyler illa bir fiziki bir kanıt gerekmez bazı şeylere. Bir sürü kanıt üst üste yağar böyle anlatabiliyor muyum? Ondan sonra gazeteci de bir kanaate varır.
yanılma payı da sadece %0,000 nokta filandır yani artık bu Şimdi saatten. ben bunu söyledim. Şimdi ben bu cümleyi söyledim. Umarım Afra da bir şekilde yine eğer bu bir tiyatroysa sizin dediğiniz gibi el ele tutuşup biraz yakınlaşırlar. Yine olay tiyatroya dönüşür. Yani ben şaşırdım kaldım açıkçası. Ben gerçekten hala da bu olayın tamam olabilir, gidebilir, gelebilir, arkadaş olabilir, dostça olabilir. Sevgililik çok başka bir şey. Yani aradaki o duygusal bağ çok daha farklı bir şey. Bunu eğer gerçekten bana ifade etsin, bunu ispat etsin, okey tamam diyeceğim. Böyle bir ispat göremiyorum ortada. Yani Afra'nın bu adamla olan, bu çocukla olan aşkını ben göremedim. Hani nerede bu aşk? Eee, Yani ne yaşıyorlarsa kendileri yaşıyorlar zaten. Biz o kadar özeline de girmeyiz. O kadar özeline aralarında ne fısıldaşıyorlar, ne konuşuyorlar, aşkların seviyesi nedir? Değil, bizim istediğimiz o değil ya. Yani bizim derken ben halk adına, hayranlar adına konuşuyorum. Hayatında herkesin bir şey değişebilir. Herkes, ben evlendim, ayrıldım, boşandım, başka bir hanımla evliyim şu anda. Senin de hayatında öyle şeyler olmuş olabilir. Tabii canım Bizi evlendim, izleyenlerin boşandım, de evlendim. Tabii bizi tabii. izleyenlerin de olabilir. Bundan sonra da olacak olabilir yani. Bunlar gayet hayatın içinde olan şeyler. Dolayısıyla Afra Saraçoğlu ayrılır, başkasıyla çıkar filan bunlar doğal. İnsanlar sorunun cevabını bekliyorlar. Mert Ramazan Demir'le ayrıldınız mı, ayrılmadınız mı? Yani yeni birisi hayatına girdi mi, girmedi mi? Bundan sonra bunun cevabı alındıktan sonra gerisi hiç kimseyi ilgilendirmez. İstedikleri gibi buluşurlar, gezerler, aynı evde başka evde yaşarlar. Kimseyi ilgilendirmez. Bizi ilgilendiren Afra Saraçoğlu'nu izlerken Hayır hayır. onunla beraber onun projelerin heyecanını yaşarken filan onun hayatına dair ufak tefek de olsa bazı şeylere vakıf olmak, bilmek. Bunun fanların, seyircilerin, hayranların buna hakkı var. Anlatabiliyor muyum? Yani kiminle hayatı paylaşıyor? İşte kedisinin ismi ne, köpeğinin ismi ne, annesinin sağlık durumu nasıl? Atıyorum Afra Saraçoğlu hangi semtte yaşıyor? Bu temel bilgileri her ünlünün hayranı merak eder. Bunda bir şey yok ki. Neden korkuyor? Neden şey yapıyor? Yani Yok bazen yok üzülme üzülme. Yarın değil öbür gün mutlaka yani bayram bittiğinde pazartesi günü başlıyor ya magazin programları. Tek 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 verirler. Eğer böyle de bir şey varsa kanıtlı. Bakın alttan yazıyorlar zaten. Bilal Bey diyorlar var mı İpek Hanım'ın dediği gibi el ele kol kola sarmaş dolaş bir resim. Yahut böyle bir kanıt böyle bir belge var mı? Ama Bilal abi ısrarla diyor ki hayır yok. Çünkü diyor ki bir havaalanında görülmüşler, uçakta görülmüşler, uçaktan inerken görülmüşler. Muhabirler resmini çekmiş, kulaklığı takmış, konuşmak istememiş. Acaba korktu mu diyor. Neden böyle yaptı diyor. Tamam Bilal abi de kendine göre haklı bir şey söylemiyorum ama ben her zaman ne derim? Beni bir tane iki tane evet bugün yıkıldım gerçekten yıkıldım. O Instagram'daki gördüğüm haberlerde yıkıldım. Hiç olasılık vermedim. Ama bir baktım ki çok iyi bir yani gerçekten üstad. Bilal abi kadar en az üstad olan bir iki kişinin sayfasında görünce az önce Bilal abinin söylediği gibi bir de Arzu da paylaşmış 5 dakika magazinde. O zaman tamam dedim ya taşlar gerçekten yerine oturdu dedim ama yine sevgililik aşk ilişkisi ayrıldı mı Mert'ten? Mert'e inat mı? Tamamen bitti mi? Poyraz'la gerçekten beraber mi? Neyin nesidir? Ben biraz daha bekliyorum. Bir 3-4 gün daha müsaade. Tamam? Biraz daha bekliyorum. şimdi demin dedin ki yarın bayram bitiyor, magazinler başlar dedin. O zaman Yo biraz saf da değilim Aynur Hanım. Dünyanın en akıllı kadınıyımdır. IQ'm da çok yüksektir. Yok saf değilim. Çok temiz yürekliyim, temiz kalpliyim ama asla saf değilim. Öyle yazmayın. Hani böyle şey vari yazmışsınız Caner. Dedin ki magazinler yarın başlar. Magazinler zaten bizden alıyorlar haberleri. Bizim yorumlarımızı, bizim buradaki haberlerimizi izliyorlar. Sonra kendileri duymuş gibi anlatıyorlar orada. Senin ben burada söylediğim pek çok şeyin geçtiğimiz aylarda magazin programlarında konuşulduğunu duydum. Bak şimdi önümde e, bir Twitter adresi açıldı. Tam önümde. Demin Nagiç'le ilgili, köpeği Nagi ile ilgili arabaya bindiği zaman Nagi'yi görünce çığlık attığını söylemiştim ya Afra Saraçoğlu'nun. Gazetecilere, muhabirlere tiyatroyu oynadı, telefonla konuşarak arabaya
binerken Nagi görüyor, o telefonla konuştu. Karşısındaki kişiyi unuttu sanki, varsa zaten yok da. Birdenbire telefon gitti elinden. Nagi'ydi. Bak şimdi yazmış burada vatandaş. Lütfen şu basın mensuplarından kaçınma şekli hepsine meşgulmüş gibi davranıyor. Sonra Nagiş'i görür görmez anında dünyanın en tatlı, en yumuşacık insanı oldu. Çığlığı bastı. Hani telefonla konuşuyordun? Ya yani insanların gözünden bir şey kaçmıyor. Onu da video olarak da yayınlamışlar. Arabaya binerken Nagiş'i görüp çığlık atmasını. E, Ve uçakta da senin de söylediğin gibi bir hostesin ikisini birlikte fotoğrafladığı da konuşuluyor. Evet, Sosyal duydum onu. medyada. Seyahat boyunca da zaten yan yana oturmuşlar. Alttan yazıyorlar. Diyorlar ki ya Bilal abi bir an önce Onur Akay'la gerçekten hemen yayın yapmalısın. Çünkü Onur demiş ki bayramın bilmem kaçıncı günü Pelincini ile birlikte yayınında söylemiş. Afra'yı gördüğünü söylemiş. Mert'le birlikte gördüğünüz. Alttan yazıyorlar. Onur buna ne diyecek? Herkes Onur'un cevabını çok merak ediyor benden ziyade. Hemen Onur'la bir yayın. Çok merak ediyorlar. Onur ne diyor bu Onur'la konuya? Onur'la yayın yapacağız da Onur'un bayram konserleri vardı. O yüzden fırsat Yoğun, evet, bulamadı. biliyorum. Fırsat bulamadı. Şimdi bir de arkadaşlar sen dedin ki Afra Saraçoğlu için çok sinirliydi, çok gergindi dün havalimanında. Gayet doğal çünkü bir tiyatro sergileyecek, bir numara yapacak. Tutar mı tutmaz mı? Onun gerginliği. Yani sahneye çıktığı zaman bile oyuncular öncesinde biliyorsun bir heyecan yaşarlar. Yani o kadar insan etrafında ve çok büyük kalabalık vardı gazetecilerden, muhabirlerden. Her zaman gördüğünden daha fazlaydı. Çünkü mikrofonlara bakıyorum bir sürü sağdan soldan. Sizler de fark etmişsinizdir. Herkes Afra'yı bekliyor. Çünkü yeni erkek arkadaşıyla İspanya'da herkes muhabir yollamış havalimanına. Ne söyleyecek? Bir haber alacağız. Ondan haber alacağız. İşte kabul edecek. Evet, yeni erkek arkadaşını duyuracak. Bütün muhabirlerin beklentisi buydu. Ama çok şaşırdılar. Sanki yani uçaklarda artık Wi-Fi var. Wi-Fi var. Uçaklarda telefonla konuşabilirsin. Yani konuşmamış da yere inince gazetecilerin arasından geçerken o telefonu kabul etmek fikri aklına düşmüş filan. Yani bunlara ben inanmam bunlara. Bunlara beni inandıramazsınız. Anlatabiliyor muyum? Yani o gazetecileri orada atlatmak için, onların sorularına cevap vermemek için uygulanan bir şey bu. Bir usul, bir yöntem. Yani bilmiyorum sen o konuda bana katılıyor musun, katılmıyor musun? Her zaman size katılıyorum ama bu konuda birazcık böyle zıt olduk sizle. Yani çünkü ben biraz gerçekten tamam magazinci olarak çok net Ece'den öğrendiğinizi söylediniz falan da ya Bilal abi bazen böyle şeyler olabiliyor. Sonradan da çıkıyorlar ne diyorlar biliyor musun? Şimdi mesela açıklama yapmıyor. Daha sonraki bir röportajında ne alaka biz arkadaşız. Benim arkadaşım diyor bir şey söylüyor bir şey söylüyor. Onun için şimdiden yorum yapamam ben bu konuyla ilgili. Beklemek zorundayım bir iki gün daha. Yani bir televizyonda duymam lazım bunu. Sosyal medyada duymamalıyım. Televizyonu ancak beni inandırabilir. Tam net inanırım o zaman. Anlatabiliyor muyum? Görmem lazım o Bakın resmi, o uçaktaki halini. evet, çok iyi anladım seni. Şuna da katılmıyorum. Şimdi bu Afra'nın PR çalışması falan diyorlar. Öyle bir yorumlar var. PR olarak kullanıyor maalesef ilişkisini falan diye böyle yazmışlar. Bu saçma. Böyle bir şeye inanmıyorum. Afra Saraçoğlu bu kafada bir kız olsa değil, asla değil. Afra'nın böyle bundan PR kasmaya çalışması falan mümkün değil. Ben burada başka bir şey Afra'nın PR'a da ihtiyacı yok yok aslında da. asla asla. Ama Ben bir burada başka saniye. Yanındakinin olabilir. ya yok yanındakine falan Afra Saraçoğlu müsaade etmez. Ben sana başka bir şey söylemek istiyorum. Ha. Afra Saraçoğlu yanındakine PR yapmak isteseydi, yanındakinin de PR'a ihtiyacı olup da çocuk Afra Saraçoğlu ile birlikte yürürdü o zaman. Havalimanında uçaktan beraber çıkar, gazetecilerin arasından aslan gibi yürürdü. Çocuğun da öyle bir şeye düşüncesi olduğunu zannetmiyorum. Zaten peki o çocuk niye Afra ile beraber yürümedi, inmedi? Neden orada ilişkisine sahip çıkmadı? Ne olursa olsun tut elinden yürü ya. Ne Çünkü öyle olursa bir şey olsun. yoktu ondan.
Mert Tatile Ramazan Demir tatile gitti o da. Mert Ramazan Demir'le beraberlerken de öyle bir şey olduğunu Baktım hiçbir Derya, zaman söylerim söylemediler. sana. Hiçbir zaman söylemediler beraber sevgiliyiz diye. El ele hiçbir zaman çıkmadılar. Gazeteciler yakaladıysa yakaladı işte Göçek'te şurada burada. Ama Mert Aslan gibi havalimanında Avrupa dönüşlerinde her zaman Afra Saraçoğlu'yla yan yana yürüdü. Hiçbir zaman da sevgiliyiz demedi. Gazeteciler soru sordular. Kendilerince istedikleri gibi de cevapları verdiler. Mert o yüzden de kalpleri kazandı orada. Mert'in zaten yeri bambaşka. Şimdi burada da bence o çocuğun Afra ile beraber çıkması lazımdı. Ortaya çıkma. Sen diyorsun ki sevgili ise bundan sonra el ele çıkacaktır filan. Keşke şimdi yapsa. Onu bekliyorum ben. El ele, sarmaş dolaş, dudak dudağa gerçekten bir aşk resmi. Bir göreyim o tabloyu şöyle bir çeksinler. O zaman tamam diyeceğim. Dudak Herkesten dudağa, özür dileyeceğim. dudak dudağa nerede çekilebilir ya? O beklenti Aman çok çok var. var canım. Mert'le Çok de var. Ben olmadı. neler görüyorum Instagram'da. Deniz'de oldu Mert'le. Evet Deniz'de oldu. Göçek'te. Ama sen de çok şey istiyorsun ya. Yani Benim o yani zaman bak mesela ben görüyorum Instagram'da çok ünlü bir şarkıcı karısından boşandı. Karısı sevgilisi var karısının. Bugün teknede dudak dudağa öpüşmelerini gördüm. Daha yeni boşanmışlar. hmm. Şimdi şuna bir bakıyorum pardon. Kurnaz kendini çok akıllı sanıyor ama sen millet değil, birine telefon açtırmış. Poyraz millet diyelim yedik bu numarayı. Telefonla birisine telefon açtırmış karşısından diyor. Yok bence karşısında kimse yoktu telefonda. Kendisi zaten boş yapıyor. Hani var mısın yok musun da Acun Ilıcalı bankayla Hamdi Bey'le konuşurken karşısında birisi varmış gibi açıyordu ya telefonu. Onun gibi kendi kendine. Paparazzi yakalayacak bunları merak etme eğer öyle bir şey varsa. Hmm. Tamam mı? Yalnız bakın Afra'yı linç etmeyin. Şimdi burada bana yazıyorlar. Diyorlar ki Bilal abi Afra'yı her yerde linç ediyorlar. Yanlış yapıyorsunuz arkadaşlar. Afra Saraçoğlu çok iyi bir insan, çok iyi bir oyuncu, çok temiz kalpli bir insan. Linç etmeyin. Herkes heyecana kapılıp böyle yanlış yapabilir. Sen heyecana kapıldığını kabul etmiyorsun, korktuğunu söylüyorum kabul etmiyorsun. Yani şu kariyerinin zararı uğrayacağından korkmuş olabilir. Menajeri böyle yap demiş olabilir. Afra'yı linç etmeyin arkadaşlar. Yani Afra Kendine Saraçoğlu'nun son arkasında derece durun. güvenen bir kız o. O yanlış yapmaz hayatında hata yapmaz yani. Bak Çok akıllı bir yorumlar yıkılıyor Bilal abi. Büyük magazin sayfalarında Afra Saraçoğlu'na linçliyorlar. Afra Saraçoğlu'na çok eleştiriyorlar. Ağır eleştiriler. Yapmayın. Yapmayın arkadaşlar. Yapmayın. Ben burada konuşuyorsam İpek'le bu konuda tartışıyorsak, konuşuyorsak ben bir gerçeği anlatıyorum size. Tekniğini anlatıyorum. Beyhan Muhabir Hanım ben de. muhabirle konuştuğu için, karşısında muhabirler olduğu için ben orada Afra Saraçoğlu'nun yaptığı sorulara cevap vermemek için telefonla konuşuyormuş gibi bir tiyatro oynadığını anlatmak için eleştiriyorum. Bundan fazlasına asla ben de girmem. Afra Saraçoğlu niye onunla aşk yaşıyor, niye Mert'i bıraktı filan. Bunlar kendilerini ilgilendiren konular. Anlatabiliyor muyum? Özel Aynen. hayatta bir yere kadar biz özel hayatıyla açıklama yapmasını bekleriz. Gerisi vereceği kararlar filan saygı duyacağız. Saygı duyacağız. Onun bileceği şeydir. Ya, Bilal abi bir şey söyleyeceğim. Hiçbir ilişkinin başında hiç kimse kendini böyle ifşa edecek yahut da toplum içerisinde ikilinin yani hepimiz için geçerli bu. Sadece Afra için geçerli değil. Afra'yı ben tenzih ediyorum. Yanlış anlamayın. Bizler için de öyle. Yeni bir ilişkiye başladığımız zaman hiçbir zaman toplum içinde görülmek istemeyiz. Ne ailemiz bilsin isteriz, ne eşimiz, dostumuz, ne çok arkadaşımız. güzel, çok güzel. Kaçarız çünkü o ilişkiyi yeni trying yapıyoruzdur. Yani o ilişkinin yeni denemesini yapıyoruzdur. Bakacağız, ölçeceğiz, biçeceğiz, tartacağız. Belki ondan dolayı olabilir. Çünkü Afra korkacak karakterde birisi değil. Ben daha önce de Afra'nın doğum haritasını inceleyip baktığımda korkusuz, kendine çok güvenen, yetenekli, gerçekten düz bir çizgide yürüyen, olaylara böyle farklı boyutlarda bakan bir kız. O yüzden Afra'yı gerçekten linçlemeyin.
Bakın önce bir öğrenelim. Önce bir gerçekten bir bakalım neler oluyor. Şu olayın burasına kadar tamam birazcık işte resimleri çıkmış uçakla beraberler. Evet hepimiz gördük. Muhabirlerden Madrid'den gelirken inerken havaalanında konuşurken kulaklıklarıyla konuşmak istemeyip kaçışta bulunduğunu ama neden yaptı bunu? Gerçekten korktu mu? Yahut bilgimi vermek istemedi? Niçin yaptı? Yarın öbür gün zaten bakın alttan da chatten de yazıyorlar. Mutlaka ve mutlaka ya paparazziler yakalar yahut da bir şekilde bizim önümüze düşecek. O yüzden sabırlı olun. Evet, yani, Afra Saraçoğlu'na karşı, arkadaşlar, daha, anlayışlı olmak zorundayız. Şimdi burada İpek çok güzel konuştu, çok güzel şeyler söyledi. İnsanlar yeni bir ilişkiye başladıkları zaman, kendileri emin olmadan önce kendileri de emin olmak isterler. Bu bir süreçtir ama. İlişkiye doğru mu yaptı, yanlış mı yaptı, hâlâ gelgitlerde yaşayabilir insan. Karşısındaki insanı da kaybetmemek için ilişkiye de başlamak istiyor olabilir ama daha tanımadı onu. Tanıma sürecindeyiz. Tanıma sürecinde zaten açıklama yapmak istemez. Öyle de olabilir. Fakat, yine de, gazetecilere o şekilde, bir tiyatro sergilememeliydi. Tekrar söylüyorum, arkadaşlar bana özel hayatımı sormayın. Özel hayatımla ilgili hiçbir şekilde, açıklama yapmayacağım. Eee, diziyle ilgili sorularınız da lütfen yeri değil. Almak istemiyorum. Menajerime sorun. Anlatabiliyor muyum? Beni lütfen, rahat Evet. bırakın. Çok yorgunum diye. O zaman o gazeteciler bir iki soru daha sorup, sonra da çeker giderlerdi yani. O saygıyı gösterirlerdi orada ona. Bunu yapmasını beklerdim, isterdim. O şeye gerek yoktu. Telefonla konuşuyormuş gibi. Bilal Bey'e Bakın, sorar mısınız diyorlar. evet. Mert'in resimlerini niye o zaman silmiyor diyorlar. Yani ayrılan karı kocalar da silmiyor. O örnekleri var. Şimdi şunu söylemek istiyorum bir de. Afra'nın yaptığı bir başka yanlış. Eee, İspanya'dan da gelsen, biliyorsun ki İslam alemi, bayramı yaşıyor. Hı. Kurban Çocukların, muhabirlerin bayramını kutlaman gerekirdi. İyi bayramlar arkadaşlar diye onlara, öyle bir selam verip telefondaki kişi gerçekse de onu bekletip anlatabiliyor muyum? Çocuklarla kısa bayram kutlaması yapman gerekirdi. Türk halkının da bayramını kutluyorum diye konuşman gerekirdi. Yani bunları da yapmadı. Bu da çok büyük yanlış. Neden yapmadın? Çünkü orada gazetecilerden gelecek soruları, salvo soruları atlatmayı düşünüyorsun. Kafanda o var. Yani o yapmak istediğin o Tabii. numarayı gerçekleştirmek istiyorsun. Heyecanlısın. Bayramı filan unuttun, aklına gelmedi. Ama biz millet olarak böyle şeylere değer veririz. Yani halkın karşısına çıkıyorsun orada. Bir iyi bayramlar herkese demeliydin. Bu da, yanlış oldu. Kötü bir, şöhret yönetimi oldu. Bazen menajerler de insanları yanıltabilir. Burada menajerin de hatası vardır. Çünkü mutlaka menajerle de konuşmuştur. Onunla da haberleşmiştir. Böyle bir şey yapmak istiyorum ya da menajer belki böyle bir şey yap dedi. Yani, yanlış, yanlış. Menajer demişken, Avayaman'ı konuşalım mı? Avayaman'a, geçelim mi? Geçelim geçelim de yine soruyorlar alttan bak. Peki Diyorlar söyle, ki ne diyorlar? Ne diyorlar? şimdi de diyorlar ki 2 hafta önce Mert Afra'yı evinden aldı demiştiniz. O zaman bu yalan mıydı diyorlar. Bana gelen bilgi o şekildeydi arkadaşlar. Bana gelen bilgi, atılan fotoğraflar, o şekildeydi. Fotoğraflardan emin olmadığım için zaten yayınlamadım, sizlere de göstermedim. Bilgi o şekildeydi ve, ben de onu o şekilde anlattım sizlere, söyledim. Bunlarla ilgili bu, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan'la ilgili pek çok şey konuşuluyor. Daha düne kadar da İspanya'ya gitmeden bir gün öncesine kadar da Onur Akay Akçay'daki annesinin evinde olduğunu söylüyordu. Hangi ara havalimanında Ece gördü, hangi ara İspanya'ya gitti? Bazı şeyler maalesef tam oturtamıyoruz, ünlülerle ilgili konuşurken. Ama, eee, İpek'in bazı kuşkuları olması da normal. Ona da hak veriyorum. Çok değişkenlik gösteriyor. O yüzden ısrarla ben kanıt olmadan inanmıyorum bazı şeylere diyor ama, o fotoğrafın da ortaya çıkması belki aylar alacak. Onların beraber yan yana, el ele
daha samimi bir şekilde göreceğimiz. Şimdi İpek şöyle düşünüyor. Ben o söylemedi ama kafasından geçeni anlayabiliyorum. Diyor ki İspanya'daki masada 4 kişi vardı. Tamam, Poyraz'la yan yana oturuyorlar ama 2 kişi daha vardı masada. Bir iş toplantısı olduğu da söyleniyor. Aşk masası olduğu nereden belli? İstiyor ki İpek 2 kişi yan yana el ele sarmaş dolaş filan işte dudak dudağa. Tatile gidelim öyle anlaşılır. İnsan Yani sevgilisiyle tatile gittiği zaman üçüncü kişiyi ne diye götürecek yanında? Komedi. Yani. O zaman götür iş görüşmesine döner bu. Yani o zaman nerede bu aşk ilişkisi? Ben aşk yaşayacağım birisiyle. Yanıma kız arkadaşımı takacağım. Var mı böyle bir mantık ya? Bu bir iş olabilir, bir seyahat olabilir. Bilmiyoruz ki bir proje olabilir. Kafa dinlemek için gidilir. Orada işle ilgili bir şey konuşulabilir. Her şey olabilir. İlla aynı uçakta gittiler diye böyle yafta yapıştırmak da olmaz. Biraz bekleyelim. Acele haber yanlış yani. Tam netlik kavuşsun öyle. Sonra bir genç kız var burada ya. Bir genç kız, ben de bir genç kız annesiyim. Yani kızı böyle linçlemek yok, sanki böyle Afra'yı öyle bir kötü karakterize ediyorlar ki. Ay, okuyorum sabahtan beri, o kadar üzülüyorum ki aklın durur Bilal abi. Yani bu kızı görüyorsun, bir içim su bir kız. Ne olabilir? Sonra erkek arkadaşı da olabilir. Kime ne? Nedir böyle bir anda böyle olumsuz cümleler, kızı linçlemeler? Olur mu? Sizin de evlatlarınız var. Yapmayın böyle. tabii o linçleme olaylarına Yapmayın böyle. Evet, tamamen linçliyorlar. karşıyım. Tamamen Linçliyorlar. Ben çok karşıyım. o şekilde Tabii ki de bekar afrodizyasyonu kız. asla zaten bizim ortamlarda böyle bir şey müsaade etmeyiz. Yazıyorlar mı yoksa öyle bizde linçliyorlar Hayır, mı? bizde yazan olmadı. Bana geldi DM'lerden. Sonra Instagram'da okudum birkaç. Her yerde linçliyorlar kızı. Bunu Arkadaşlar neden yapıyorsunuz lütfen ya? lütfen beğen yaparsanız mutlu oluruz ve abone olarak Evet, takip kadın ederseniz düşmanlığı var. abone Çok olmadan güzel söyledin. Çok güzel abone söyledin. Kadın düşmanlığı var. abone olarak izlerseniz yayınlarımızı bize katkıda bulunmuş olursunuz. Lütfen abone olun ve beğen yapın arkadaşlar. Şimdi bir de şöyle bir şey de düşünüyorum ben. Afra Saraçoğlu'nun bu havalimanındaki muhabirlere davranışları hiç hoş karşılanmadı ya. Evet. Sadece biz gazeteciler değil, halktan insanlar da eleştiriyorlar yoğun bir şekilde. Orada numara yaptığını, çok yazan, konuşan, anlatan var. Afra Saraçoğlu bu bir menajeri ona bir fikir söyleyecektir, akıl verecektir ve ilk event'ta katılacağı eventte etkinlikte muhabirlere bir röportaj verecektir ve orada şirin gözükecektir. Orada muhabirlerle daha samimi olacaktır. Onların her türlü sorusuna bu özel hayat hariç cevap verecektir diye düşünüyorum. Belki de yeni arkadaşıyla birlikte böyle bir etkinliğe katılıp Afra Saraçoğlu röportajı öyle verebilir. Bu yakınlarda uygun bir ortamda, uygun bir zamanda. Bu da yani şu anda aklıma gelen başka bir ayrıntı. Ne diyorsun? Yapar mı böyle bir şey? Orada mısın? Hiç buradayım, buradayım. Ya Yani yapmaz diye düşünüyorum. Yani bilmiyorum. Yani çok değişik şeyler düşünüyorum. Bugün sabahtan itibaren bu beynimin içinde bir tane sorun varken bir de şimdi Afra'nın sorunu çıktı kaderime. Yani hayır, bir de yakın çevremde Amerika'dan Canan ablam var. İpek böyle bir şey olamaz diyor. Kaptırmış kendini. Canan abla dedim, bekle bir iki üç gün. Bizi izliyor, takip ediyor. Canan ablaya Tansu, selamlar. Amerika'nın hangi kentinde? tanıyorsun. Tansu Hangi? Gürsun'un eşi. Eski Ha, tamam. yönetmen. Tamam. Çok selamlar. Çok Evet. dinliyor bizi zaten. Canan Hanım'ı biliyorum canım. Tansu Gürsu ile beraber katıldıkları davetlerde de görmüştüm kendisini. Allah rahmet eylesin. Ama Evet, evet, o da çok yani inanılmaz bir Afra hayranı. Afra'ya laf söyletmiyor. Sadece onun gibi değil ki. Benim Instagram'ım organik hesaptır. Şişirme böyle bot hesap değildir. Gerçekten sadece o kadarını yapabildim televizyonda. Orada bile yüzün üzerinde mesaj Afra ile alakalı. İpek Hanım, siz ne olursunuz onu koruyun. Ne olursunuz o. Ya zaten korumaya gerek yok. Afra. Afra'nın korumaya ihtiyacı var. Afra sizce bir hata yapar mı? Mümkün değil. Yapmaz yani. Onun için müsterih olun. Sakin olun. Bekleyeceğiz 2-3 gün daha. Mutlaka ki dediğim gibi şimdi bayram. Mutlaka kendi ya bir açıklama yapacak, çünkü bu pek gazetecilerin hoşuna gitmedi. O kulaklık olayı. Hatta bununla ilgili de yorum yapıldı. İşte yeni moda bu.
Artık hiçbirisi gazetecilerle falan konuşmuyorlar. Röportaj yapmıyorlar. Kulaklık var. Hep kulaklıklarla telefonda konuşuyormuş gibi uçaktan iniyorlar diye bugün yazılmıştı her yerde. O yüzden üzülmeyin. Burada Afra gazetecinin, bak burada şunun da altını çizeyim ben, bu gazetecilerin hepsinin hocası olarak en kıdemli magazinci şu anda Türkiye'de benim. En eski, hala işini yapan, faal, en yaşı büyük, kıdemi büyük gazeteci benim. Dolayısıyla benim konuşmaya hakkım var bu konuda. E, estağfurullah tabii ki. Oyuncu kaybeder, ünlü kaybeder, gazeteci, muhabir bir şey kaybetmez. Oyuncu, altını çiziyorum bunun, bakın bu cümlenin altını çiziyorum. Oyuncu gazeteciyi kandırdığını zanneder. Oyuncunun kandırdığı halktır. Ondan bilgi bekleyen, ondan açıklama bekleyen, onunla ilgili haber bekleyen onun hayranlarıdır kandırdığı. Gazeteci halkla, hayranlarıyla, ünlü arasında bir köprüdür. Haberi alır, ondan duyduğunu alır, çektiği videoyu alır, halka yayınlar, halka yansıtır. Halk aydınlanır gazetecinin taşıdığı bilgiyle, yayınladığı videolarla, oyuncuyla ilgili aydınlanır. Bizim gibi kıdemliler de bu işin gerçek nasıl gerçekleştiğini, gerçekten nasıl olduğunu anlatarak oyuncuların orada ipliğini pazara çıkarırız. Yani burada onların yanına kar kalmaz yaptıkları gazeteciye. Eğer orada gazeteciye aldatarak üste çıktığını, bakın burada yazıyor ki Afra kızım, helal olsun sana. Paparazilerin hepsine çok güzel cevap verdin. Az bile yaptın filan diye yazan fanlar da var. Ne kazandı Afra? Aslında Afra'nın gerçek yüzünü, biz burada yaptığının yanlış olduğunu, tiyatro oynadığını ortaya çıkararak, işte Nagiye görünce nasıl tiyatroyu o anda terk ettiğini, bıraktığını, sahneden aşağı indiğini anlattıysak, gerçeği ortaya çıkardıysak, bu Afra'nın lehine olan bir durum değil ki, aleyhine oldu. Aleyhine oldu. Muhabirler orada o anda Afra'nın kendileriyle oynadığını, avuçlarına aldığını, avucuna aldığını muhabirlerin fark etmemiş olabilirler, iyi niyetlerinden. İyi niyetlerinden, görevlerini yapma sevdasından, çabasından fark Bir de etmemiş bu olabilir. yaşlarda nispet de yapılır biliyor musun? Bak bu yaşlarda mesela psikoloji okuduğum için biliyorum. Bu yaşların psikolojisi nispeti çok sever. Yani mesela eski sevgilisine nispet yapar, onu kıskandırma yollarına gider. Aslında bu ilişkilere zarar verir. Onlar bunun farkında değiller. İlişkiye değil, kendilerine de zarar verir. İtibarlarını da yok edebilir. Yani bu da bir yanlış bir şey. Eğer böyle de bir şey, bak bu ihtimali de göz önünde bulunduruyorum. Yani sadece tek bir ihtimal değil. Sadece kesinlikle yok demiyorum farkındaysan. Bu ihtimali de göz önünde bulunduruyorum. Olabilir, yapabilir, kıskandırmış olmak için olabilir. Her şey olabilir. Her şey. Bekle, sabret, gör. Her zaman böyle yaptım ben. Evet, yani böyle yapmaya devam ederse Afra Saraçoğlu, bakın unutturmam. Unutturmam. Aynı şeyi Ben söyledim. Afra'yı en Aynı çok şeyi. seven, en çok seven, en çok destekleyen gazeteciyim. Bunu beni eskiden beri takip edenler bilir. İyi takipçiler, eski takipçiler bilir. En çok destekleyen, en çok seven, en çok konuşan. Bana diyorlar ki Afra Saraçoğlu'ndan ne kadar maaş alıyorsun? Ya senden çok Instagram'da onu paylaşan yok falan. Neyse. Ama ben dobrayım. Doğruya doğru. Afra Saraçoğlu 2,5 sene evvel havalimanında gazetecilere, halka gerçek yüzünü göstermemek için Mert Ramazan Demir'le ilişkisi konusunda gerçekleri gizlemek için nasıl maske taktıysa yüzüne, uçaktan o cerrahi maskeyle inmişti. Şimdi burada nasıl telefon numarası yaptıysa, telefonla konuşuyor numarası yaptıysa, bu tür numaralar Afra Saraçoğlu'nu halkın gözünde gerçekleri gizleyen, o kelimeyi söylemek istemiyorum. Gerçekleri gizleyen, gerçeklerin arkasından dolaşan, samimi olmayan bir oyuncu kategorisine taşır, sokar. Bu da Afra Saraçoğlu için bir tehlike. 20 tane gazeteciye havalimanında bu numarayı yapan kız hayranlarına karşı işine gelmeyen şeyleri hiçbir zaman açıklamaz. Kim bilir neleri gizler, neleri gizliyordur. Daha evvel gizledikleri neyse. Ama yani yapma Afra. Yapma, doğru değil. Dobra ol. Türkan Şoray'dan örnek al. Kendine Türkan Şoray'ı örnek al.
Hülya Koçyiğit'i örnek al. Fatma Giri'yi örnek al. Gülşen Bubikoğlu'nu örnek al. Anlatabiliyor muyum? Afra Saraçoğlu yapma. Bunlara ihtiyacın yok. Bunlar ucuz numaralar. Sen severdin değil mi o 4 yapraklı yoncayı? Çok. Çok severdin. Çok severdim. Yani dobra olmak gerekir yani. E, Dobra olmak gerekir. Yani Çık dobra insan bir şey kaybetmez tabii ki ama siz tabii ki bunun bir şey zannediyorsunuz. Hani bir oyun olarak düşünüyorsunuz. Kendisi oyun yapıyor gibi düşünüyorsunuz. Ama ben de aynı fikirde değilim. Oyun değil diyorum bu. telefonla konuşuyordu diyorsun sen gerçekten karşısındakiyle. Gerçekten Öyle bir bak konuşuyordu. öyle oldu. Hadi diyelim ki tamam. Hadi diyelim ki ben yanılıyorum. Karşında telefonla birisiyle konuşuyorsun. Çok üzüldüm falan diyorsun. 10 dakika yürüyorsun ve karşında 20 tane muhabir sana mikrofon uzatıyorlar. Bir dakika dersin ya. Ben seni sonra arayacağım dersin ya. Araban orada. Arabana bindiğin zaman istediğin kadar ara konuş. Çok önemli bir şey konuşuyorum diyorsun. Çok önemli bir şey de konuşuyorsan 20 tane muhabirin orada senin ayağına gelmiş olmasından daha önemli bir şey Allah korusun. Annenin hastalığı, annenin kaza geçirmesi, teyzenin hastalığı, teyzenin kaza geçirmesidir. Allah korusun. Onlardan daha önemli başka hiçbir şey yoktur senin orada başına gelmiş olabilecek. Kapat telefonu ya. Bana müsaade et. Burada 20 tane gazeteci gelmiş biri bekliyor. Evet arkadaşlar sizi dinliyorum. Kapat telefonu. O çocuklarla bir 2 dakika, 3 dakika halkın bayramını kutla. Kurban bayramınız mübarek olsun. Halkım de orada. Benim hayranlarım Türk halkı de. Söyle çocuklarım yahu nereye baksan yanlış. Ne taraftan baksan yanlış. Anlatabiliyor muyum? İpek. Anlıyorum. Bu da bana yaptığının tiyatro olduğunu düşündürtüyor. Evet Hüseyin Bey, keyfim yok. Bu da bana onu düşündürtüyor. Yani. Ama bu Afra'ya olan saygımda hiç azaltmaz. Sevgimde hiç azaltmaz. Bu yapılan. Gençtir, hata yapabilir. Yapmaması daha doğrusudur. Eğer menajeri yetersizse menajerini değiştirsin. Lay lay lomdan kurtulsun. Lay lay lom yapmasın. Menajerleriyle filan. Çok iyi eğleniyorum. Harika arkadaş. Birlikte öyle güzel yemekler yiyip içiyoruz ki. Ay ömür boyu benim menajerim olsun filan. Sakın. Çık. Çık öyle şey olmaz. Daha Eğer ilişkinin menajerin sana yetmiyorsa, iş konusunda profesyonelce sana destek olamıyorsa, böyle hatalar yapmaktan seni engelleyemiyorsa menajerini değiştir. Menajeri tanıyorum tanımıyorum filan mevzu değil bu söylemek istediğim. Anlatabiliyor muyum? Yani çünkü havalimanında uçaktan inip 20 tane gazetecinin arasına gittiği süre onun profesyonel hayatında çok önemli bir dönüm noktasıdır. Bak yarım saattir yaptığı hatayı konuşuyoruz. 1 saattir. evet Orada 52 dakikadır konuşuyoruz. evet orada profesyonelce davranması gerekiyordu. Menajerin onu olumlu bir şekilde orada gazetecilerin karşısında yönlendirmesi gerekiyordu. Daha evvelden hazırlaması gerekiyordu. Anlıyor musun? Tabii. Ama dediğim gibi bu yani daha neden açılamadı, niçin yan yana değildi? Belki de çok fazla deşifre olmak istemedi. Daha yolun başındaydı. Belki de kızcağız bir üzüntü içerisindeydi. Belki de gerçekten böyle bir şeye gerçekten niyetlendi. Anladınız mı? Gerçekten niyetlendi ama daha ciddiyeti yok. Olayın daha tanımıyorlar birbirlerini. Topluma nasıl bunu anlatacaktı ki? Yahut da ne diyecekti? Evet biz birlikteyiz, yeni ilişkiye başladık. Nasıl diyebilirdi bunu? Bunu Demek diyemez, kimse diyemez. Kusura bakma. Hiç kimse demesi diyemez. şart değil. Demesi ben onu demesini falan istediğim için falan öyle bir şey yok. Öyle bir şey desin demiyorum. Sen Çocukların meslektaşlarına yapılan saygısızlıktan ötürü herhalde ya biraz böyle şey yaptın. o ikinci planda. Meslektaşlarıma yapılan Tamam nedir yaptığı birinci hata planda ikinci olan planda. acaba? Birinci planda Afra'nın orada kendisini e, nereye gittin? Görüntün gitti. Nereye gittin? Alo. Birinci planda Geldi mi? ha geldi. Hı. Afra orada diyecekti ki Afra'nın profesyonelce davranırken yaptığı hata benim asıl üzerine durmak istediğim. Evet arkadaşlar merhaba. Herkesin bayramını kutluyorum. Bizi izleyenlerin de bayramını kutluyorum. Sizlerin de arkadaş. Anladım demek Bayram günü istediğini. geldiniz. Bayram günü geldiniz buraya beni karşılıyorsunuz, çalışıyorsunuz. Çok teşekkür ederim değer verdiğiniz. Neyse der demez. Ondan sonra diyeceklerdi ki İspanya'ya Poyraz Bey'le beraber gideceğiz. Arkadaşlar özel hayatımla ilgili soru sormayın cevaplandırmayacağım.
Tamam mı? Bitti. Ama işte Mert Bey yok artık. Poyraz arkadaşlar tekrar söylüyorum. Özel hayatımla ilgili konuşmayacağım. İşte dizi nasıl gitti, bitti, ayrıldınız falan. Bitti. Hayırlısı olsun. Önümüze bakacağız. Şimdi yeni projeler var. Onları değerlendiriyorum. Bana müsaade edin. Bana çok yorgunum. Bana müsaade edin lütfen. Bundan sonra soru sormayın. Lütfen bırakın. Arabama gidiyorum. Hepinize iyi akşam. Bu kadar ya. Anlatabiliyor muyum? Bunu Evet. yapsaydı Zaten kimse muhabir ilişkiyle ilgili bir soru sormadı. Yani böyle bir ilişkiniz var mı falan diye bir soru ben duymadım. Sen duydun mu var öyle bir var soru? var var Sordu. sordular telefondayım diyor. Saygı duyun dedi. Bir seferinde de saygı duyun dedi. Yani e, böyle yapsaydı onun için çok iyi olurdu. Bak biz burada açıklık getirmeye çalışıyoruz. Neyin nasıl olması, ne oldu, nasıl oldu, neyin nasıl olması gerektiğini konuşuyoruz. Biz burada işimiz gereği bunu bir saattir konuşuyoruz. Ama yıkılıyor sosyal medyada. İnsanların hepsi bizim gibi program yapmadığı için tek program biziz zaten böyle hele bayram günü çıkıp da bir saat magazin gündemindeki zirvedeki konuyu konuşmak biraz da bize deli diyorlar. Bayramda da program demin birisi yazmıştı bana Ne ya, yazmış? deli misiniz gidin tatil yapın falan diye. Neyse e, yani insanlar ama sosyal medyadan yıkılıyor sosyal medya. Herkes bu konuyu konuşuyor. Demek ki önem vermiş insanlar bu konuya. Havalimanında olan bitene anlatabiliyor muyum? Tabii canım Herkes sosyal her medyada yerde gördüm ben, herkes Instagram'da. bunu konuşuyor. Yani magazinde güncel olarak sadece magazinde değil gündemde olan konu bu. Hadi biz de istirahat edelim. Çok yoruldum. Yok sen de çok yoruldun. Ben Ee, yorulmadım. Ben çok üzgünüm farkındaysan. Herkes de yazıyor alttan. Gerçekten çok üzgünüm. evet. Ee, yani umarım Afra Saraçoğlu yaptığı yanlışın farkına varmıştır. Ne Ee, yapacak yani yanlış? Hangi yanlışından bahsediyorsun? yani Telefonla konuşurken ya ya da muhabirlere daha iyi hak ettikleri gibi yumuşak davranabilir. davranabilirdi. Onların Ha. hak ettikleri gibi muamele edebilirdi muhabir arkadaşlara. Bir hatırlarını sormadı. Ondan sonra bayramlarını kutlamadı. Türk halkının bayramını kutlamadı. Anlatabiliyor muyum? Yani onların bir iki sorusuna böyle Anladım. Sanki bir şeyden kaçıyor gibi bir hali vardı demek istiyorsun. evet, kaçıyordu işte kaçıyordu. Sen de söylüyorsun kaçıyordu. Belki de Yani çocuk arkadaydı. Muhabirle pişti olmasını istemedi. O da olabilir. Bak hızlı adımlarla geliyordu çocuk belki. Tamam mı? yani Ama Bera ne muhabirler Poyraz'mış bu hakikaten. Ne Poyraz'mış Bir ya. de, bir de muhabir arkadaşların hepsi çok saygılı. Orada havalimanındaki bütün muhabir arkadaşlar Afra Saraçoğlu'nu karşılayan. Onlar için de Afra'ya zarar vermek isteyen olsaydı eğer giderlerdi o çocuğu uçaktan başka yerden çıkamazsın çünkü oradan geleceksin. O çocuğu bulurlardı, çekerlerdi, sıkıştırırlardı, soruları ona sorarlardı. Hiçbiri yapmadı bunu. Anlatabiliyor muyum? Uçaktan çıktın. Nereden çıkacaksın havalimanından? Çıkış kapılarında salonlardan çıkacaksın. Salonların içinde o çocuğu yakalarlardı Poyraz Yosmanlı değil mi? Doğru. Sen de uçağa defalarca binip seyahat eden insansın. Afra hangi kapıdan çıkıyorsa o Poyraz Osmanlı da o kapıdan çıkacaktı. Tabii. Ya da valizsiz insanların gittiği yerden gidecekti. Bir yerde yakalanırdı yani. Ama hiçbir öyle bir şey yapmadılar. Hiç kimse bir şey. Çünkü onların orada muhatabı Afra Saraçoğlu. Şöhretli olan Afra Saraçoğlu. Ve çocuklar Şu anda Afra'nın da ilişkisine alttan birisi yazıyor. Diyor ki İpek Hanım Bilal Bey'e iletin lütfen. Afra şimdi post attı. O yemek gecesinden aynı kıyafetle diyor. yani ne demek istiyor? Bilmiyorum ne demek istediğini. Post atmış şu anda. O yemek gecesinden. Hani yemeğe Anladım. gittiler ya Madrid'de. Aynı kıyafetle diyor. Ha. Anladım. Ee, bakarız ona da bakarız biraz sonra. Peki İpekçim herkesten müsaade isteyelim. Yayını tamamlayalım. Bir saat mi Tamam. olsun istiyorsun? Zaten E, bir saat bir oldu dakika bir saat. 58 dakika oldu. Afra'yla doldurduk. Afra ile. Peki diğer konuları yarın biz Arzu'yla program yapacağız. Tamam yapın Arzu'yla. Onunla konuşursunuz programları. Zaten çok fazla en önemli gündemin konusu buydu. İnan ben baktım ama en önemli konu bu. Bir de Ömür Gedik'in konusu vardı. Uçak olayı vardı. İşte o şey olayı. Olur. Onun Tamam. haricinde çok önemli bir konu ben görmedim. İşte zaten şey vardı. Bayram programları vardı. Kıbrıs yine fıngır fıngırdı. Herkes oradaydı. Bu kadar. Evet. Yani gündemin en önemli konusu Afra şu an.
Meşgul Evet, etti magazini. evet, evet, evet. Özel abonelerden kimseyi görmedim. Sen görebildin mi? Süreyya Ben, Hanım burada evet, mıydı? ben, şeyi gördüm demin, Caner'i Hı? gördüm zaten moderatör. Ha, Caner burada mısın? Ondan sonra Dilek Şenyurt'u hiç göremiyorum ama dün bana mesaj atmış. Selamlarını iletti size. aleykümselam. Süreyya Diker canlı yayında yoktu, özel abonem. Kendisine selam olsun. O bizi sonra izler. Nelly Manzano Arjantin'den göremedim. Bir yeni özel abonem var. Marta Gomez. Marta Gomez özel üyem. Kendisinin birkaç mesajını gördüm, cevaplandırdım YouTube'da. Birkaç yorumunu gördüm. Ve Delfina Dimasio özel abonem Şili'den. Delfina'yı da sonradan izlediğini bizi biliyorum. Delfina Dimasio'ya da, Marta Gomez'e de, Nelly Manzano'ya ve Süreyya Diker'e selam olsun. Peki arkadaşlar, yarın saat 18'de Arzu Altıntaş'la, ünlü televizyoncu Arzu Altıntaş'la huzurlarınızda olacağız. Bakayım İpekçim, seninle yayınımız ne zaman? İpek Canbulat'ta arkadaşlar. Bugün ne günlerden? Bugün günlerden cuma. Yo, yarın değil, biz Arzu Altıntaş'ta yarın değil. Yarın sen müsaitsen senle yayın Ben yapabiliriz. müsaitim. Benim için sorun yok. Yarın Müsaitim. cumartesi, yarın Tamam. cumartesi, yarın İpek Canbulat'la bu Tamam. Onur'un yayında yerine kaldığımız yapıyorum galiba. yerden Onur devam yok edelim. galiba. Onur İzmir'de bir bayram programında, Ayvalık'ta. Tamam. O müsait olsaydı beni arardı. Arzu Altıntaş'ta da pazar günü yapacağız. Evet, pazar günü. Tamamdır, okey. Yarın gene sizlerle beraberiz. O zaman geri kalan konuları sizle burada konuşacağız. Tabii ki gene ben yine araştırmada olacağım. Bilal abi de muhtemelen gece yarılarına kadar uyumadığı için bu konuyu daha derin araştıracak. Yarın yine aynı konu o gündemde hep zaten her yayınımızda var. Dediğim gibi e, değişik değişik konularımız var yarına. Bugün konuşamadığımız konuları yarın konuşacağız. Yarın konuşacağız. Evet. Hepinize Hepinize kucak iyi dolusu selamlar, akşamlar sevgiler. diliyorum. İyi bayramlar. Daha Saraçoğlu'na da bayram bitmedi. selamlar, sevgiler. Herkese Hoşça öpüyoruz. kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.